Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben Proje 2000'den Ömer. Bu videoda ayın 28'inde mainnet'e geçecek olan ZK Signing tarafından airdrop alabilmek için ihtimaller dahilinde işlemler gerçekleştireceğiz. Bu aralar airdroplar çok konuşuluyor. Bakalım ZK Signing tarafından bir airdrop alabilecek miyiz? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Hepsinden bu videoda bahsedeceğiz. Bu videodaki yapacağımız işlemlerden özet olarak bir bahsedelim. Orbiter Finance üzerinden ZK Signing tarafına ucuza Ethereum göndereceğiz. Pinata tarafında fotoğraf oluşturup ZK Signing tarafında NFT olarak mint edeceğiz. Ve Zigzag tarafında da birkaç işlem gerçekleştirip airdrop ihtimalimizi arttırmış olacağız. Videoda kullanmış olduğum bütün linkleri videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Cüzdanımızı ZK Signing üzerine bağlayarak devam edelim. MetaMask'ı seçtim çünkü ben MetaMask'ımı bağlayacağım. Sonraki diyorum, bağla diyorum ve MetaMask'ım ZK Signing üzerine bağlandı. Ama şu an hata veriyor. Neden? Çünkü Ethereum ana ağı üzerinde olması lazım. MetaMask hesabımın buradan ağı değiştir diyorum. Bağlantılarımı sağladım. Bağlandıktan sonra gördüğünüz üzere burada herhangi bir bakiyem bulunmuyor. Buraya bir bakiye aktarmak için ben bir borsadan MetaMask'ıma Polygon ağına Matic gönderdim. Matic'lerimi QuickSwap üzerinden Ethereum'a çevireceğim. Örneğin 20 tane çeviriyorum. Swap diyorum. Matic'lerimi Ethereum'a çevirdikten sonra Orbiter Finance'i kullanarak elimdeki Ethereum'ları ZK Signing tarafına transfer edeceğim. Tekrardan Orbiter Finance tarafına gidiyorum. İşlem yeni gerçekleştirdiği için bu sayfayı tekrardan yeniliyorum. Bakalım Ethereum'larımız burada görünüyor mu? Minimum 0.005 Ethereum gönderebiliyormuşuz. Chrome yazan kısımdan Polygon ağındaki Ethereum'larım olduğu için Polygon ağındaki kısmı seçiyorum. From yazan kısma burada balans 0.01 yazıyor. Ben onu göndereyim, 0.011 yazalım. Hatta bunu ZK Signing tarafına aktaracağımız için to yazan kısım ZK Signing olacak. Send butonu aktifleşmedi. Demek ki fee yetersiz kalıyor. O yüzden 0.010 yapıyorum. Gördüğünüz üzere send butonu aktifleşmiş oldu. Send diyorum. Cüzdanıma gelen onayı onaylayacağım şimdi. Confirm diyorum. MetaMask'ıma bir onay gönderiyor. Bunu da onayladıktan sonra ZK tarafına başarılı bir şekilde aktarmış olacağım Ethereum'ları. En ucuz bu şekilde gönderebiliriz. Şu anda işlemin gerçekleşmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ben toplamda 20 Matic'lik bir Ethereum'a çevirdim. 20 Matic'in fiyatı da şu anda bir bakalım ne kadar ediyormuş. Gelin beraber bakalım. Siz daha az da gönderebilirsiniz. Videonun sonunda ne kadar ücret ödemişiz buna da beraber bakarız arkadaşlar. 20 Matic şu an için 16 dolar civarı ediyor ama bu kadar ücret ödemeyecektirizdir. En fazla 7 dolar gideceğini düşünüyorum. Bakalım birazdan belli olacak. Evet arkadaşlar, başarılı bir şekilde gönderdik ZK tarafından. Bunun kontrol edelim. 13 dolarlık Ethereum göndermişiz. Bu bakiyenin üzerine bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz üzere burada işlemim görünüyor. Şimdi ne yapalım? Bir NFT mintleyelim. Onun için de Pinata tarafına gidiyoruz. Upload butonuna basıyorum. Buradan file seçeneğini seçiyorum. Buradan select file diyorum. Bir fotoğraf yüklememiz gerekiyor. Şimdi buraya masa üstünden hemen bir fotoğraf seçeyim. En alta doğru iniyorum. Yayın arka planını seçeceğim ben. Upload diyorum ve dosyamızı bu sitenin üzerine upload ediyoruz. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, dosyamız upload oldu. Burada CID yazan kısımda şöyle bir kod görüyorsunuz. Buradaki kodu kopyalayıp dosyayı yükledikten sonra size böyle bir kod verecek. Buradaki kodu kopyalayıp ZK tarafına geri dönüyorum. NFTs kısmına basıyorum. Burada Mint NFT diyor. Bunun üzerine tıklıyorum. Buradan bizim bir aktivasyon yapmamızı istiyor. OK diyorum. Cüzdanımıza bir onay geliyor. Bunu imzala diyorum. Tekrardan bir imza istiyor bizden. Onun da imzasını veriyorum. Buraya bize diyor ki hash ID'sini veya CID'sini girin. Az önce kopyaladığımız CID'yi buraya yapıştırıyorum ve mint diyorum. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Burada onaylarımızı vereceğiz yine her zamanki gibi. Evet, mint işlemi de gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. OK dedim. Gördüğünüz üzere burada benim artık bir NFT'm var. Az önce kendimiz mintledik bunu. İkinci işleme geçelim hemen. İkinci işlemimizde Zigzag Finance üzerinde bir alım satım işlemi gerçekleştirelim. Polygon tarafında kalmıştı MetaMask ağımız, onu Ethereum ana ağına çevirdikten sonra
Sağ üstte bulunan Connect Wallet kısmına basıyorum. Buradan MetaMask'ımı seçiyorum. Bağlanması için gerekli onayları veriyorum. Cüzdanımız bağlandı. Gördüğünüz üzere Ethereum bakiyemiz bu tarafta görünüyor arkadaşlar. Şimdi biz burada birkaç işlem yapalım. Ben hızlı olması adına market emri kullanacağım. Bunu hemen buradan ayarlayabiliriz. Sell kısmına basıyorum. Çünkü elimizde Ethereum var. USDT'ye çevireceğiz. Buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sell dedikten sonra bize bir gene MetaMask'ımızda onay işlemi açılacak. Buna da imza veriyorum. Gördüğünüz üzere emrimiz buraya eklendi ve hızlı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi ne kadarımız var? 6.24 USDC'miz var. Aynı şekilde USD ile de biraz Ethereum almayı deneyelim. Buy diyorum. Tekrardan MetaMask'ıma bir onay gönderiyor. Bunu da onaylıyorum. Bu işlemim de gördüğünüz üzere tamamlanıyor şu anda. Artık Ethereum'u da almış oldum. İşlem de tamamlandı. Şimdi bu Zigzag Exchange üzerindeki airdrop ihtimallerini arttırmak için fazlasıyla işlem yapabilirsiniz veya alım satımlarınızı buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Burada her alım satım için ağ ücreti 6-7 cent civarında değişiyor. Eğer ki bir airdrop yapma söz konusu olursa fazladan bir transaction yani işlem sayısı ve hacim gereksinimleri olabilir arkadaşlar. Bir kere yapmak yetmeyebilir, onu şimdiden söyleyelim. Ve son olarak da Discord kanallarına katılalım arkadaşlar. Buradaki linki ben yapıştırdım. Siz de videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Beni şimdi direkt Discord'a yönlendirecek. ZK Sync sunucusuna katıl diyorum. Ardından verification kısmı açıldı arkadaşlar. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Burada bir yerde bir buton olması lazım. Şurada tamamlandı kısmını yapalım öncelikle. Kuralları okudum, kabul ediyorum, gönder. Start verification diyelim. Ona işlemlerimizi başlatalım. Bizden boğat soruyor. 4. opsiyon, yani bunu seçiyorum. İşlem başarılı dedikten sonra ikinci bir kısım açılıyor. Buradan da 3. seçeneğe basıyorum. Final step olarak 3. adım açılıyor. Tekrardan sol taraftan buraya bir daha tıklıyorum. Ardından burada size ZKS'nin kullanıcısı olduğunu mu yoksa bir yazılım geliştiricisi olduğunuzu mu soruyor. Biz kullanıcı olduğumuz için sol taraftaki emojiye tıklıyorum. Gördüğünüz üzere tüm Discord kanalları bende açılmış oldu. Roles kısmına geliyorum. Buradan istediğiniz rolleri seçebilirsiniz. Çünkü airdrop ihtimaline karşı burada ekstra rollere de bir şeyler verebilirler. Tekrardan geri dönelim ZK sayfasına. Airdrop alma ihtimallerinizi de arttırmak için ZK üzerindeki işlem sayılarınızı arttırabilirsiniz. Ne yapmıştık? 20 matik atmıştık. Toplamda 16.6 dolar civarı yapıyordu. 12.18 dolarımız kaldı. Ortalama 4 dolar gibi bir civarı bu işlemleri halletmiş olduk arkadaşlar. Siz de bu tarz airdrop fırsatlarından haberdar olabilmek için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa yorumlarda muhakkak belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.